Sizce bir yatak odası nasıl olmalı? Nasıl bir odada günün yorgunluğunu atıp sabahları dinç bir şekilde uyanırız? İşte bugün bu soruların cevabı ve yatak odası tasarlarken yapılan doğrular ve yanlışları ele alacağız. Keyifli seyirler. Herkese merhaba. Bir süredir yeni video hazırlama fırsatı bulamamıştım. Bekleyenlerden gecikme için özür dileyerek yine önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoyu hazırlarken fark ettim ki yatak odası tasarımı konusunda anlatacak çok şey, verecek çok örnek var. Yine de tek parça halinde anlatmaya karar verdim. Yaklaşık 20 dakikalara sığdırmaya çalışacağım. Sağlıklı biriysek uyanık olup kendimizin farkında olduğumuz zamanın çok azını evin yatak odasında geçiriyoruz. Ancak az zaman geçirsek ya da uyurken fark etmesek bile yatak odamız aslında evin önemli bir bölümü. Neden önemli? Neden önemli? Çünkü zinde verimli bir gün geçirmek sağlıklı, güzel bir uykudan geçiyor. Uyku da yatak odasında oluyor. Öncelikle odanın boyutlarından bahsedelim. Tabii ki geniş, ferah bir yatak odası, İstediğimiz gibi tasarlayabilmek, havadar olması, eşyamızı rahatça yerleştirebileceğimiz gibi sebeplerden hepimizin arzuladığı bir seçenek. Mesela geniş bir yatak odasında istediğimiz boyuttaki yatak, gardırop ve şifonyerimizi rahatça yerleştirebileceğimiz gibi bunların haricinde ihtiyacımız olabilecek mobilya ve aksesuarlara da keyfimize göre yer bulabiliriz. Tıpkı evin diğer bölümlerinin de ferah olması gibi istenecek bir şey. Ancak özellikle büyük şehirlerdeki apartman dairelerinde bunu her zaman bulma imkanımız da pek yok. Rahatça yayılabileceğimiz büyüklükte olmasa da ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir ebeveyn yatak odası en azından 15-16 metrekare boyutlarında olursa iyi olacaktır. Bu boyutta bir odaya fazla abartmadan 2 kişilik bir yatak, başlarına birer komodin ve giysi dolabı yerleştirebiliriz. Giysi dolabı yani gardırop için eğer ev bize bu olanağı sunuyorsa yatak odasına bağlı giysi odası yapabileceğimiz bir yer tabii ki çok kullanışlı olacaktır. Bu arada nereden kimin uydurduğunu bilmiyorum ama bazıları gardıroba gardolap diyor. Aman dikkat, gardolap diye bir şey yok. Gardırop dilimize Fransızcadan geçmiş bir sözcük. Türkçe'ye gardırop olarak yerleşmiş. Anlamı da giysi dolabı. Doğru kullanalım. Baktığınız olmuyor, giysi dolabı diyebilirsiniz. Neyse, yeni binalarda genellikle ebeveyn yatak odasından geçilen bir yangın çıkışı. Bu çıkıştan önce de yangın yönetmeliğine göre küçük bir yangın odası yapılıyor. İşte bu küçücük odacık acil durumlarda tahliyeyi etkilemeyecek ve geçişi engellemeyecek şekilde raflar ve elbise askıları yerleştirilerek çok işimize yarayacak şekilde giysi odası olarak kullanılabiliyor. Burada dediğim gibi önemli olan yangın çıkışı geçişini kesinlikle engellememek. Buna dikkat ederek giysilerimizi depolayabileceğimiz, asabileceğimiz kayda değer bir alan kazanmış oluruz. Eğer müstakil geniş bir eviniz varsa zaten muhtemelen giysi odası olarak kullanabileceğiniz bir bölümünüz de olacaktır. Bir diğer önemli konfor yatak odanızda yeterli boyutta bir ebeveyn banyosu. Tabii ki imkanlar doğrultusunda. Özellikle bir apartman dairesinde aile olarak yaşıyorsanız ikinci bir banyo yani ebeveyn banyosu çok gerekli oluyor. Öyle çok geniş falan olmasa da olur. Önemli olan odadan çıkmaya gerek duymadan ihtiyaçları karşılayabilmek. Bu size farkında olmasanız da gün içinde bir hayli zaman kazandırıyor. Bir zamanlar özellikle evlerde büyükken olmazsa olmaz gibi yatak odası mobilyalarında mutlaka bir tuvalet masası, aynası falan olurdu. Hatta bazı Türk filmlerinde tuvalet masası önünde çekilmiş planlarda önemli replikler olduğunu hatırlıyorum. Seni nasıl kahrolasıyı özlediğimi bilemezsin yavrum. Sensizlik ölümden beterdi. Seninle olmak cennetten tatlı gelecek şimdi bana. Bence bu mobilyalar günümüz şartlarında pek kullanışlı değil. Zaman geçip bugünlere geldikçe hayat daha hızlı akmaya, bir yandan evler küçülürken kadınlar da iş hayatında daha fazla yer almaya başladılar. Bu da daha hızlı hazırlanma gereğini ortaya çıkardı.
Yeterli boyutta bir ebeveyn banyonuz varsa hanımlar makyajlarını ebeveyn banyosunda yapabilirler. Bu şekilde odanın içinde genellikle atıl duracak bir tuvalet masasına da yer açmak zorunda kalmamış olursunuz. Eğer ebeveyn banyosu yoksa veya makyaj malzemenizi yerleştirecek nitelikte ve boyutta değilse yine bir makyaj masası kullanmak yerine belki çekmecelerine çamaşırlarınızı, bazı kıyafetlerinizi depolayabileceğiniz bir şifonyer üzerine ayna yerleştirerek iki işlevi de yerine getirebilirsiniz. Makyajınızı ayakta yaparsınız, olur biter. Oda genişse istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz tabii. Yatak odanızı olabildiğince ferah, havadar ve gün ışığını iyi alacak şekilde yapmaya çalışın. Gereksiz eşya fazlalığı sizin rahat uyumanızı, alacağınız havanın kalitesini bile azaltacaktır. Yatak odası deyince tabii ki asıl önemli parça yatağın kendisi. Şilte seçimi olarak size bir öneride bulunacak değilim. Değişik, ortopedik özelliklerde ve fiyat aralıklarında çok çeşitli yataklar var. Bir de bu yatakların dış çerçeveleri, başlıkları, bazaları var. Bizim konumuz işte bu görünen kısımlar. Mekanlar çok geniş olmadığı ve yatak altında bize fazladan depolama alanı sunduğu için sandıklı bazalar çok tercih ediliyor. Bence yatak biraz yüksek kalsa da yine özellikle dar alanlar için kullanışlı bir seçenek. Bu yatak bazalarının çevreleri satın alırken size sundukları seçenekler içinden tercih edeceğiniz kumaşla kaplanmış oluyor. Farklı bir tasarım düşünmüyorsanız kumaş rengini odanıza uygun bir renk seçmeniz iyi olur. Kumaş yatak başlıkları dalgınlıkla kafanızı vurursanız ya da kitap okurken dayanmanız için konforlu olduğundan ve modeli yanında kumaş seçiminizle sıcak bir atmosfer yaratabileceği için tercih edilebilir. Kumaş yatak başlığı ve sandıklı yatak bazası kullanıyorsanız, başlık kumaşınızla kombin oluşturacak bir yatak örtüsü ve baza kenarına dolaşacak bir yatak alt eteği çok şık duracak, bütünlük sağlayacaktır. Başlık modeli seçerken odanızın genel tarzına uyacak, toz tutmayacak, kolay temizlenebilen kumaşlardan ya da deri tercih edebilirsiniz. Deri seçecekseniz kaliteli bir deri olmasına dikkat edin ki kokusu rahatsız etmesin. Kumaş ya da deri döşemeli güzel tasarımlar var. Bazı tasarımlar alıştığımızdan daha yüksek oluyorlar. Bazıları çok şık ve keyifli görünen bu yatak başlıkları ilginizi çekiyorsa karar verirken yine de odanızı, tavan yüksekliğini gözden geçirirseniz iyi olur. Kumaş başlıklarla birlikte tarzınıza ve keyfinize göre tercih edebileceğiniz ahşap, metal gibi malzemeden klasik ya da modern tarzda yapılmış pek çok yatak başlığı var. Bunlar içinden keyifli seçimler yapabilirsiniz. Aslında imkanınız varsa odanızı tasarlarken tüm odayla birlikte yatak çevresi ve başlığınızı da bir bilene danışarak istediğiniz gibi bir tasarım yaptırmanız güzel olur. Bu arada kullanacağınız başlığın illa yatak bazasına monte olması gerekmiyor. Duvara monte edebileceğiniz bir başlık kullanabilirsiniz. Bu da size seçim yaparken daha fazla özgürlük ve temizlikte kolaylık sunar. Sandıklı baza kullanmak istemiyorsanız ya da ihtiyacınız yoksa tercih edebileceğiniz ahşap, metal, kumaş gibi materyallerden üretilmiş hem klasik tip karyola seçenekleri hem de modern yatak seçenekleri var. Eski zamanlardan gelen cibinlik takılabilen karyolalara bile rastlayabilirsiniz. İhtiyacınız yoksa kalabalık etmeye gerek yok tabii. Modern tasarımlarda yanlardan ve ayak ucundan dışarı doğru taşan modeller de tercih ediliyor. Bu modellerde ahşap ve kumaş olanlar var. Eğer böyle bir seçim özellikle de ahşap yapmak istiyorsanız aman dikkat diyorum. Birincisi gece uykulu halde tuvalete kalktınız, dönerken karanlıkta kaval kemiğinizi vurup o acıyla uykunuzu kaçırma ihtimalini unutmayın. İkinci olarak da böyle yanlardan taşan bir model seçmek için odanızın yeterli genişlikte olması gerekir. Sadece görsellik derken hem odada yürüyecek alanı daraltmamak hem de umduğunuz görselliği tutturamamak ihtimalini unutmayın. En azından dışarı doğru fazla taşmayan bir model tercih edin. Ben eğer odam genişse ve böyle bir model seçmek istiyorsam kenarları ahşap olan yerine kumaş döşemeli olanlardan seçerim doğrusu. Zaten genel olarak yatak odasında kazalara sebep olmamak için keskin, sivri köşeli mobilyaları çok tercih etmemekte bence fayda var.
Yatak yanlarında komodin olması önemli bir ihtiyaç. Başucunuzda saatinizi, okumakta olduğunuz kitabı koyabileceğiniz komodinin çekmecesi de yine size bazı ıvır zıvırlarınız için depolama alanı oluşturacak. Belki bir çekmece altında bir kapaklı bölüm ya da yine çekmecenin alt kısmında açık bir raf bölümü tercih edilebilir. Yatak başlığını isterseniz komodinleri de kapsayacak genişlikte yaptırabilirsiniz. Odanın boyutları ve genel tasarımı uygunsa güzel bir seçenek olabiliyor, otellerdeki gibi. Gece uyumadan önce biraz kitap okumak için ya da belki odada bir şey bulmak için uykunuzu kaçırmadan fazla göz almayacak şekilde başucu aydınlatmanız olması önemli. Yatağınızın yerini önceden tespit ederek iki yanına komodinlerin geleceği yerlere başucunda kullanacağınız abajurlar ve belki cep telefonunuzu da şarj etmek için elektrik çıkışları bırakabilirsiniz. Daha büyük tadilat yapıyorsanız yine aynı işlevi görecek tavandan sarkan aydınlatma modellerinden ya da duvar aplikleri arasından seçim yapabilir. Elektrik anahtarlarını da komodin üzerine kolay ulaşabilecek yerlere koyabilirsiniz. Hatta bu anahtarlarla birlikte odanın genel tavan aydınlatmasına da kumanda edeceğiniz bir anahtar eklemeniz iyi olur. Bu aydınlatmaların çok güçlü olmayan, göz yormayan bölgesel aydınlatmalar olmasına dikkat etmelisiniz. Yatağınızın dayandığı duvara yine odanın tarzını ve renklerini göz önünde bulundurarak seçeceğiniz bir duvar kağıdını uygulamak ortamı şık bir hale getirecektir. Hatta duvarın bir bölümüne birkaç tablo asmak da atmosferi çok farklılaştırır. Duvar rengi seçimi biraz sizin keyfinize ve zevkinize kalıyor. Kimisi sıcak, kimisi soğuk renkler, kimi koyu, kimi de açık tonlar tercih edebilir. Baskın bir renk istiyorsanız dikkatli seçim yapın. Pastel renkler kullanmak daha az risk demektir. Bir de mavi renk araştırmalara göre uyku kaçırabilir. Mekanın boyutları genişse yatak odasında bir koltuk ya da bir dormöz kullanmak hem size sakin ve keyifli bir oturma alanı kazandıracak hem de kimi zaman üzerinizden çıkardığınız giysilerinizi koyacağınız bir yer olarak kolaylık sağlayacaktır. Hatta biraz daha yeriniz varsa koltuğun yanına belki bir sehpa, bir abajurla güzel bir kitap okuma, dinlenme köşesi oluşturabilirsiniz. Eve geldiniz, üzerinizi değiştiriyorsunuz, çıkardığınız kıyafetlerinizi kolayca asıp havalandırmak için küçük bir yer ayırıp dilsiz uşak kullanabilirsiniz. Rengini, şeklini odanızın genel stiline göre seçebileceğiniz tipleri var. Ortalama apartman dairelerinin yatak odası boyutlarında genellikle yatak karşısına gardırop sığdırma imkanı ancak oluyor. Bazen de odanın şekline göre yatağın yan tarafında giysi dolabı için gerekli boşluk oluyor. Genelde yatak odalarında giysi dolabını sürgü kapaklı tercih etmek gibi bir alışkanlık var. Bu tip dolaplarla ilgili size bir ipucu vermek istiyorum. Çok çeşitli sürgü kapak mekanizmaları var. Bunlar tasarımları ve kalitelerine göre çok geniş bir fiyat aralığında karşımıza çıkıyorlar. Kaliteli, sorun yaratmayacak bir sürgü mekanizması dolap fiyatını bariz ölçüde arttıracaktır. Bu da demek oluyor ki sürgü kapaklı dolap yaptıracaksanız ve fiyatı da ucuzsa sağlıklı bir dolap olmayabilir. Zaman içinde kapağının ayarı bozulur, kapak düşebilir, açıp kapatırken sürekli çarpabilir. Eğer normal kapaklı bir dolap kullanacak yeriniz varsa, yani dolabın kapaklarını açtığınızda arada makul bir mesafe kalıyorsa normal kapaklı bir dolap tercih edin. Ya da kaliteli bir sürgü kapaklı dolap yaptırın. Giyinirken üzerinizdekilerin nasıl durduğunu görmek için bir boy aynasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için en kolay yol ister sürgü ister normal kapaklı bir dolabınız olsun, bir kapağını ayna olarak kullanmak olur. Tabii pencereden gelen aydınlığı arkasına alacak şekilde yerleştirecek yeriniz varsa kendinizi daha iyi görmek için ayrıca bir boy aynası kullanabilirsiniz. Dolap demişken biliyorsunuz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Dolaplarınızı ve yüksek mobilyalarınızı mutlaka duvara sabitleyin. Yatağınızın ayak ucunda geniş bir alanınız varsa bir yatak ayak ucu pufu kullanabilirsiniz. Demin koltuk için anlattığım üzerine kıyafetlerinizi atabileceğiniz bir yer olmasının yanında yatacağınız zaman yatak örtünüzü de kolaylıkla üzerine alabilirsiniz. Ayak ucu pufu ya da yatak odası koltuklarının bir diğer fonksiyonu da oturup çoraplarınızı kolayca giymenizdir. Aklıma gelmişken söyleyeyim.
Yatak başlığı, yatak çevresi, örtüsü, yatak odası koltuğu, ayak ucu pufu seçimlerinizde renk ve doku bütünlüğüne dikkat edin. Perdelerinizle bunların kumaşları için güzel kombinler oluştururken kullanacağınız duvar kağıdını da hesaba katar, öyle seçimler yaparsanız keyifli bir atmosfer yaratırsınız. Sonuçta bir dinlenme ve huzur ortamı yaratmanız gerektiğini düşünerek öyle çok fazla allı güllü, göz yoracak renkler ve desenlere girmeyin. Mutlaka güzel desenli kumaşlar ve duvar kağıtları var ama abartmayın sadece. Perde seçimi yaparken tülle birlikte gece sağlıklı bir uyku için gereken yeterli karartmayı yapabileceğiniz perde kanatları, fonları seçerseniz iyi olur. Bazılarımız yatak odasında televizyon seyretmeyi seviyorlar. Bana sorarsanız çok da gerekli değil, hatta uyku kaçırdığını düşünüyorum. Yine de illaki televizyon olması gerekli diyorsanız, hani daha önce bahsettiğim gibi odanızda bir koltuk için yeriniz varsa onun karşısına belki şifonyer üzerine televizyonu koyabilirsiniz. Tabii o bölgede gerekli prizlerin de olması lazım. Koltuk yoksa yatağın karşısında bir yer bulursunuz. Özel tasarlanan giysi dolabı içinde televizyon yeri bulunan modeller de yapılıyor. Kaplayacağı yeri düşünerek daha fazla giysi mi yoksa televizyon mu öncelikli, onu hesaba katmak iyi olur. Dediğim gibi mecbur değilseniz televizyonunuzu salonda seyredin. Giysi dolabınızın içinde dolap içi aydınlatması kullanmanızı öneririm. Karanlıkta kıyafet bulmakta zorlanmamış olursunuz. Aydınlatma konusuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz ev aydınlatması konusundaki videolarımı izlemenizi öneririm. Çok yararlı olacağına inanıyorum. Eğer çok sıcak ve nemli iklimi olan bir bölgede yaşıyorsanız ister istemez yatak odanızda klima kullanma ihtiyacı duyacaksınız. Klima kullanacaksanız direkt olarak yatağın olduğu bölgeye üflemeyecek bir açıda yerleştirmeniz sağlığınız açısından iyi olur. Klimanın soğuk rüzgarı gece uyurken üzerinize gelmesin. Klima dışında tavan pervaneleri de yatak odasında kullanışlı oluyor. Eğer aşırı sıcak gecelerin hüküm sürdüğü bir iklimde yaşamıyorsanız uzaktan kumandalı bir tavan pervanesini hem geceleri tatlı bir esinti sağlaması hem de tavan aydınlatması işlevini görmesi için tercih edebilirsiniz. Tavan pervanelerinin üzerinde genellikle dönüş yönü ayarı vardır. Bu küçük düğmeyi havayı yukarı yönlü verecek şekilde ayarlarsanız direkt üzerinize rüzgar vermek yerine tavandan yayılan hafif bir esintiyle daha sağlıklı bir serinlik elde edersiniz. Bu da bilmeyenler için benden ufak bir tüyo olsun. Yatak odaları ile ilgili bahsedeceklerim bugünlük bu kadar. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, aklınıza gelenleri, hayalinizdeki yatak odası tasarımlarını yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlıklı ve huzurlu günler ve tabii dinlendirici iyi uykular.